Herkese mutlu, sağlıklı günler. Her cuma olduğu gibi haberin hemen arkasında klinik programıyla sağlığımızı konuşuyoruz. Ve ben Tuğba Saraçlar, sizlerleyim sevgili dinleyiciler ve her hafta olduğu gibi yine uzman bir konuğum karşımda şu an stüdyoda. Kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz diş hekimi Ülkü Koloğlu. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle hemen dinleyicilerimize bahsedelim. Biz bugün neler konuşacağız? Diş derken insanların aslında en çok korktuğu konulardan biridir. Evet, o diş koltuğu. Evet. O fobiyi eminim ki ben bu programdan sonra bir nebze de olsun azaltacağız. Tabii. Ve size koşa koşa geleceklerdir eminim. Tabii. Biz bu hafta neyi konuşacağız? Hemen söyleyelim. Belki pek çok insanın müzdarip olduğu bir konudur. Horlama. Hani kimse kabul etmez. Ben horlamam der ama aslında horluyordur. Evet. Horlamanın diş hekimliğindeki yeri ve tedavisi. Diş sıkma, yani sizin aslında tıbbi olarak söylenen bruksizm ve tedavisi ve dijital gülüş tasarımı. Artık her şey dijital hayatımızda. Ve her şey aslında çok kolay. Yeter ki biz karar verelim ve sizin kapınızı çalalım. Öyle değil mi? Evet, öyle gerçekten. Çok teşekkür ediyorum öncelikle zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için, sağ olun. Aslında herkesin kabul edemediği bazı şeyler vardır. Aslında fark ettiği andan itibaren uzmanların kapısı çalınmalı. Çalınmalı ama nasıl çalınmalı? Mesela bizim konuşacağımız konular arasında diş sıkma. Eğer bu konuya girecek olursak bruksizm ve tedavisi nedir? Sözü size bırakıyorum. Tamam, arada ben gireceğim ederim. hemen numarayı bulur bulmaz. Tamam. Şimdi pandemi lafına çok alıştık son 2 yıldır. Ama asıl pandemi bence diş sıkma. Evet. Yani toplumda çok yaygın bir şekilde neredeyse herkeste diş sıkma var. Tabii ki bunun belli başlı nedenleri arasında hız çağında yaşıyor olmamız önemli. Yani her an sanki bir tehdit var hayatımızda. Bir koşturma içerisindeyiz ve o tehdit nedeniyle sürekli alarm halinde vücut. Bu nedenle bu stres nedeniyle diş sıkabiliyoruz. Ayrıca bu dijital dünya ile fazla haşır neşir olma durumumuz. Özellikle gün boyu ekran karşısında olmak, akşam da gece de gene neredeyse cep telefonuyla uyuyor olmak, oradan gelen ışığın vücudumuzu uyarıyor olması, yani oradan gelen ışık bir gün ışığı ve dolayısıyla vücut uyku moduna geçemiyor. Buna bağlı olarak melatonin salgısı aksayabiliyor. Dolayısıyla güneş battıktan sonra uyku moduna geçmesi gereken vücudumuz geçemediği için gene bir uyarılmaya bağlı olarak diş sıkma gerçekleşebiliyor. Ayrıca yanlış yapılmış, eskimiş dolgular, işte protezler, kapanış bozuklukları diş sıkmaya neden olabiliyor. Saat 5'ten sonra alınan çay, kahve gene aşırı derecede vücudun uyarılmasına neden oluyor. Buna bağlı olarak diş sıkma meydana gelebiliyor. Hiç aklıma gelmemişti böylesi. Evet. Aslında en büyük keyfimizdir çay kahve ama. Yani 5'ten sonra kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü uyarıcı sonuçta. Oysa 5'ten sonra artık vücudun uykuya hazırlanması lazım. Yavaş yavaş, saat uykuya hazırlanması lazım. O nedenle çok fazla tüketilen, saat 5'ten sonra çok fazla tüketilen çay, kahve gene diş sıkma nedenlerinden. Gece geç yatmak. Yani o uykuya geçiş saatini, yani 11'den sonra ayakta kalmak gene vücudumuzun salgılaması gereken uyku hormonunu salgılama fırsatını kaçırmış oluyor. Aşırı beyaz ışıkta kalmak akşamları, gene o gün ışığı
uykuya geçişi zorluyor. Bu nedenlerle biz REM uykusuna geçemiyoruz. Derin uykuya geçemiyoruz. Derin uykuya geçememe nedeniyle de vücut sürekli kasılma halinde. Yani REM uykusu demek aslında koma hali demek. Diş sıkmak demek o koma haline geçemiyor olmak demek. Dolayısıyla o koma haline geçebilmek için işte beslenme, ışık, dijital ortam, bunların hepsine çok dikkat etmek gerekiyor. İster maruz kalıyoruz tabii, ama maruz işte kalıyoruz. maalesef. Yani mesela bir saatten sonra, akşamleyin 7'den 8'den sonra mesela ışıkların artık yavaş yavaş kırmızı ışığa doğru, yani sarı ışık kırmızı ışığa doğru dönmesi, olabildiğince işte uyarıcı içecekler değil de sakinleştirici içecekler, işte ıhlamur, rezene, papatya, bunlar içilmesi. Yani aslında her şey gibi uyku da bir hazırlık istiyor. Yani saat 5'ten itibaren yavaş yavaş uyuyacağım. İyi uyumam lazım. İyi uyursam ertesi gün dinlenmiş olarak kalkarım. Zihnim bana daha iyi hizmet eder. Bedenim daha sağlıklı olur. Düşüncesiyle aslında saat 5'ten itibaren uykuya hazırlıkla geçiriyor olmamız lazım vaktimizi. Bunlara dikkat edersek diş sıkmayı oldukça tedavimizde yapabiliriz. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Son zamanlardaki literatür çalışmalarında D vitamini eksikliğinin de şiddetli diş sıkmaya neden olduğu bulundu. Yani diş sıkan hastaların da en acil şekilde ben hep şey istiyorum, D vitaminleri şeyini istiyorum, tahlilini istiyorum. Genellikle toplumda D vitamini konusunda özellikle Covid'den sonra bir bilinç oluştu ve herkes şunu söylüyor. Yani ben düzenli D vitamini kullanıyorum. Ama düzenli D vitamini kullanmak bazen sadece var olan D vitamini seviyesini stabil olarak tutmaya yarıyor. Yani diyelim ki işte üst sınır işte şu rakamsa, kendisininki işte yarı değerindeyse düzenli olarak kullanmak o yarı değerinde kalmasını sağlıyor. Yükseltemiyor düzenli olarak kullanmak. Bazen diş sıkanlarda onu üst limite taşımamız gerekiyor. Yani bir D vitamini yüklemesi yapmamız gerekiyor. Onun için de yani düzenli kullanan kişilerde bile D vitamini tetkikini yaptırmalarını çok önemsiyorum. Tavsiye ediyorsunuz. Ve diş sıkan kişilerde de D vitamini oranının üst sınıra yakın olmasını tavsiye ediyoruz. Ediyorsunuz. Peki Siyer Türk'ün WhatsApp numarası 0530 tabii ki 666 4777. Halbuki ezbere biliyorum tabii ama ki. Bir anda gitti böyle kafam. Tabii olabilir. Bazen şalter inebiliyor. Tabii ki olabilir. Hani konular çok hassas olunca diş sıkma falan Tabii, insan o psikolojiye girebiliyor. Evet, bir kez daha hatırlatalım. Diş hekimi karşısında olmak da neden olmuş olabilir belki. Evet, fobi dedim ya ben, çünkü gerçekten ben de diş nasıl diyeyim, diş hastanesinden, diş doktorundan ve diş koltuğundan korkan bir insanım maalesef. Galiba bu korkudan dolayı. 0530 666 4777 WhatsApp hattımız. Diş sağlığını konuşuyoruz. Diş sıkmasından bahsettik ve bunun peki tedavisi nedir? Bu arada evet, mesela bir dinleyicimiz sormuş, dişlerimi sürekli sıkıyorum, işte galiba botoks vesaire tedavisi de yaptırmış, ama hala sıkmaya devam ediyorum demiş. Ne yapabilirim? Bunun tedavisi nedir? Şimdi demin bahsetmiştim aslında. Daha ne yapabilirim? Yani botoksu anlatayım ama yani yaşam şeklimiz aynı şekilde devam ediyorsa, işte yani biz akşamları çay kahveleri içiyorsak, gece işte 1'lere 2'lere kadar oturuyorsak, D vitaminimiz çok düşükse, yani veya ağzımızda yanlış dolgular, yanlış protezler varsa, siz hangi tedaviyi uygularsanız uygulayın, tabii ki geçici bir çözüm olacaktır. Yani öncelikle bir yaşam şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Yani böyle hızın içerisindeysek, stres içerisindeysek, kendimizi bir türlü rahat
atlatamıyorsak, her an böyle alarmdaysak, böyle listeler dolusu, şimdi şunu yapacağım, buraya yetişeceğim, 3 dakika sonra buradayım. Yani vücut bir alarm halindeyse yani yapılan hiçbir tedavinin tabii ki etkisi olmayacaktır. Çünkü kök nedene inememişizdir. Doğru. Mesela son zamanlarda antidepresan kullanımı çok fazla. Antidepresanlar çok şiddetli diş sıkmaya neden oluyor. Yani aslında antidepresan kullanmamıza neden olan şeyler de kök nedenlerle uğraşmıyor oluşumuz. Yani tempomuzu hiç düşürmeyip sadece ve sadece ilaçlardan ve doktordan fayda beklediğimizde tabii ki çok geçici çözümler oluyor. Bu hayat tarzımızda, düşünce sistemimizde değişiklikler yaptıktan sonra tedavi olmaya niyet ettiğimizde tabii ki çok etkin tedavilerimiz var. Bunlardan bir tanesi botoks tedavisi. Botoksu niçin yapıyoruz? Kök nedeni tedavi etsin diye değil. Dişlerimizi aşırı sıkıyor olmak nedeniyle vücudumuzdaki en kuvvetli kas olan, üçüncü kuvvetli kas olan, yüzümüzdeki en kuvvetli kas, vücudumuzdaki üçüncü en kuvvetli kas olan maseter kası aşırı derecede kuvvetleniyor ve büyüyor. Yani ben hep şöyle örnek veriyorum. Yüzüyorsunuz. Sürekli yüzüyorsunuz. 3 ay yüzdünüz. Nasıl sırt adaleleriniz kuvvetlenir ve şekli değişir sırtınızın. Evet. Aynı şekilde diş sıkmakla beraber de bu maseter kası çok aşırı derecede büyüyor. Hatta böyle çok maskülen, çok erkeksi bir yüz ifadesine sahip oluyor. Özellikle bu kadınlarda bir dezavantaj oluşturuyor. Evet. Dolayısıyla sıkmamaya çalışsak da, sıkmasak da aşırı derecede kuvvetlenmiş olan kas hiç çiğneme kuvveti göstermememiz gereken, yani diyelim ki bir pilav yerken bile çok aşırı derecede kuvvetle kasılıyor. Buna bağlı olarak dişlerde aşınmalar meydana geliyor, minelerde çatlaklar oluyor, diş eti çekilmeleri oluyor, dişlerde nekroz gelişebiliyor, kök ucu lezyonları oluyor, sallanmalar olabiliyor, var olan dolgular kırılıyor, porselenler kırılıyor. Yani diş sıkmaya bağlı, aşırı kuvvet gelmesine bağlı sayılamayacak kadar çok ağız problemleri arkasından da eklem problemi meydana geliyor. Ekremde, kıkırdakta aşınmalar, kemik yüzeylerinin birbirine sürtünmesine bağlı olarak harabiyetler meydana geliyor. Yani dolayısıyla o kasın kuvvetini bir öncelikle düşürmemiz gerekiyor. Yani botoksun yaptığı aslında diş sıkmayı engellemek değil. Kasın kuvvetini normal seviyeye indirmek. Yani onu yapmadan her şeyi düzeltti hastamız. Yani her şey relax bir hayat yaşıyor, işte her şey yolunda ama o kas gene aynı kuvvette olduğu sürece dişler üzerindeki harabiyet aynı şekilde devam edecek. Yani kök nedene yönelik bir tedavi değil botoks. Sadece aşırı gelişmiş olan kasın kuvvetini düşürmek. Bazen işte hastalarımız bunu estetik nedenlerle de yaptırıyor. Yüzüm küçülsün diye. Mesela bir hafta sonra diyor ki yüzümde hiçbir değişiklik yok. Şöyle bir şey. Yani nasıl işte o yüzen kişi yüzmeyi bıraktığı anda bir hafta sonra sırt adeleri küçülmezse bu da bir zaman alıyor. Yani 2 ay, 3 ay, yani o kasın kuvveti düştükten sonra kas yavaş yavaş küçülüyor. Hem estetik amaçlı çok güzel bir yüz ifadesi ortaya çıkıyor. Daha feminen bir yüz ifadesi ortaya çıkıyor. Hem de dişler üzerindeki yük kalkıyor. Ama bu bruksizm tedavisi değil. Bu yani başımız ağrıdığında ağrı kesici kullanmak gibi botoks uygulamak. Peki en etkili tedavi yöntemine geçeceğiz. Özellikle işte diş plağı gibi proteze benzeyen aslında bir takım yöntemler var. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim, sonrasında ikinci bölümde devam edelim. Ve ikinci bölümün konusu ise hemen söyleyelim, horlamaya yönelik olacak. Diş sıkmadan sonra kimsenin kabul etmediği, ben horlamam dediği. Özellikle eşlerin muzdarip olduğu
olduğu Aynen. her zaman. Aynen, özellikle hanımlar eşlerinden eğer Evet. sıkıntılıysa bu konuda iyice Evet. dinlesinler. Yöntemler birazdan Evet. burada olacak. Neler yapmalıyız? Yani daha hani kısa vadede değil de uzun vadede bu sıkıntımızı rahatlatmak adına ne gibi önerileriniz olur? Ki teknoloji bu alanda da gerçekten imdadımıza yetişiyor. Özellikle diş sağlığı konusunda ilerleyen teknoloji hem sizi rahatlatıyor Evet. hem hastaları konfor alanını genişletmiş oluyor. Ve bunları da yakından takip ediyorum. Evet, buyurun, söz sizin. Teşekkür ederim. Yaşam şeklimizi değiştirmekten bahsettik. D vitaminimizi düzenlemekten bahsettik. Ağızda buna neden olabilecek bir etken var mı? Yanlış bir kapanış var mı? Bundan bahsettik. Bunları düzeltmemize rağmen hala diş sıkma varsa o zaman gece plağı yapıyoruz. Yani öncelikle kasın kuvvetini düşürmek için botoks uygulaması yapıyoruz. Arkadan da gece plağı uygulaması yapıyoruz. Gece plağında oklüzyonu, yani kapanışı, çeneler arasındaki kapanışı birazcık yükselttiğimiz için kaslar aynı kuvveti uygulayamıyor. Yani kas tam olarak kasılamıyor. Kasılamamasına bağlı olarak zaman içerisinde kuvveti düşüyor ve tedavi oluyor, yani sıkmamaya başlıyor. Hem de dişler üzerindeki o sürtünme, aşınma etkisini kaldırmış oluyoruz. Dişlerin birbirinin üzerindeki aşınma etkisini ve eklem üzerindeki yükü kaldırmış oluyoruz böylece. Çok uzun yıllardır kullandığımız bir tedavi yöntemi. Gece plağı uygulaması. Ciddi oranda bir tedavisi var. Tabii. Yani eğer tabii eklemde harabiyet olmuşsa, eklemde tutulmalar başlamışsa o zaman eklem içi enjeksiyonlar, ondan sonra düzenli antiinflamatuar kullanımı, tutulumlar, eklem tutulması meydana gelebiliyor. Ona bağlı olarak bazı ilaç tedavilerimiz de olabiliyor. Ama onlar akut tedavi. O anda ortaya çıktığında, hastalık ortaya çıktığında, kitlenmeler olduğunda verdiğimiz tedavi. Kronik tedavi ise botoks uygulaması ve gece plağı uygulaması. Eğer diş sıkmayı tedavi etmiyorsak, kendi haline bırakmışsak, işte bu kasın aşırı derecede büyüyor olması nedeniyle horlamanın zeminini de oluşturuyor olabiliyor. Yani tabii ki horlamanın tek nedeni diş sıkmak değil. Tabii ki değil. Tabii. Ama nedenlerinden biri de bu. Horlamaya geçersek eğer en çok evlerdeki evlerdeki en önemli problemlerden biri kadın veya erkek eşindeki horlamadan şikayet eden taraf. Buna geçersek nedenleri arasında diş sıkma da var. Yani zaten horlama ya her zaman diş sıkma eşlik eder. Şimdi horlama rahatsız edici bir ses sonuçta. Kesinlikle. Bu sesin ortaya çıkmasının nedeni hava yolunun daralması. Yani nasıl bir balon şişirirsiniz ve böyle ucuna azıcık havanın çıkmasını azaltacak şekilde elinizle tutarsınız parmağınıza ve acayip sesler çıkmaya başlar. Aslında horlamanın mantığı da o. Hava yolunun daralıyor olması. Hava yolunun daralma nedenlerinden biri işte aşırı kilo olabilir. Kilo olmayan kişilerde de horlama olabiliyor. Yer çekimine bağlı bütün dokuların aşağı doğru iniyor olması. Yani yumuşak damağın küçük dil dediğimiz işte oradaki yumuşak dokunun aşağıya doğru sarkması. Dediğim gibi diş sıkmayla beraber bu kasın aşırı derecede büyüyüp ağız ortamına doğru gene hava yoluna tıkıyor olması gibi nedenlerle horlama olabiliyor. Burun tıkanıklığı nedeniyle de olabiliyor tabii ki. Uyku apnesi. Evet, yani burun tıkanıklığı varsa zaten onu biz direkt olarak kulak burun boğaz, yani zaten bu horlama aslında bir ekip işi. Yani ilk önce horlayan kişi, horlama şikayeti olan kişinin bir kulak burun boğaz uzmanına gözükmesi gerekiyor. Yani burnunda bir deviyasyon varsa, bir tıkanıklık varsa mutlaka onu bir hallettirmesi gerekiyor. Veya boğazda aşırı büyümüş işte tonsiller, bademcikler veya başka yumuşak dokular varsa onların alınması
olması gerekiyor. Ama geçmişte çok modaydı. İşte bu yumuşak damağın küçültülmesi gibi çok sık yapılan bir şeydi, operasyondu. Şu anda artık onun çok tavsiye edilmediğini görüyoruz kulak burun boğazcılar tarafından. Çünkü çok kısa bir süre sonra o işe yarayan dokuları aldığınızda tekrar sarkıyor. Yani çok kısa süreli bir çözüm oluşturuyor. O nedenle eğer burun problemi yoksa horlayan hastalarımıza biz horlama apareyı yapıyoruz tedavi olarak. Apne demiyorum. Apne biraz daha ileri bir rahatsızlık. Apne artık horlama esnasında zaman zaman solunumun durması demek. O hastalarımızı, apnesi olan hastalarımızı uyku merkezine gönderiyoruz. Apne eğer teşhis edilmişse onlara pozitif hava basınçlı bir maske tavsiye ediliyor. Onlar bu maskeyi takıyorlar ve yumuşak damağın üzerine sürekli olarak bir hava basıncı üflüyor bu maske. Bu şekilde horlamaları geçiyor. Fakat bu maskeyi kullanmak bazen o kadar kolay olmayabiliyor. Veya seyahatlerde kullanamayabiliyorlar. Evet. Yolculuklarda yanlarında taşıyamayabiliyorlar. Apnesi olan hastalarımıza da biz yedekte yani böyle olağan dışı durumlarda kullanmaları için horlama apareyı yapıyoruz. Apnesi olmayan horlayan hastalara rutin olarak bunu yapıyoruz. Çok da fayda görüyorlar. Bunun mekanizmasını anlatmamı ister misiniz? Nasıl tedavi ediyor? Çok kısa bir şekilde evet Tamam. isterim ama şunu merak ediyorum. Horlama evet çok basit gibi görünüyor aslında ama diş sağlığımızı olumsuz şöyle etkileyebiliyor mu? İşte diş çürüğü gibi ya da ileriye yönelik diş sağlığında işte ne bileyim diş etiyle ilgili bir problem, dediğim gibi diş çürüğü, bu gibi sıkıntılara yol açıyor mu? Bu bir soru olarak geldi. Bunu soralım. Horlama ya mutlaka diş sıkma eşlik ediyor mutlaka. İkisi bir arada oluyor. Bu nedenle diş eti çekilmeleri, ona bağlı olarak dişin etrafındaki kemik kaybı, dişlerde aşınma, sallanma, eklem hastalıkları, yani Pürüzler neredeyse yaratıyor her kısacası. şeye neden oluyor. Yani ağızda olabilecek bütün hastalıklara neden olabiliyor horlama. Peki teknik olarak eğer çok kısa bir şekilde bahsedecek olursak ki merak ediyorlardır. Buyurun. Estağfurullah. Bizim yaptığımız aparey alt çeneye ve üst çeneye bir silikon plak yapıyoruz. Daha sonra da alt çeneyi önde konumlandıracak şekilde bu iki silikon plağı birbirine adapte ediyoruz, yapıştırıyoruz. Daha sonra hastamıza işte bu apareyi kullanmasını öneriyoruz. Ağzına taktığında, yani normalde horlayan hastalarımız gündüzleri gayet rahat. Yani horlama mutlaka yattığı zaman ortaya çıkan bir rahatsızlık. Bunun nedeni yattığı zaman dilin ve çenenin geriye kayması. Bizim apareyimiz, yaptığımız aparey çenenin ve dilin geriye kaymasını engellediği için solunum yolunu daima açık tutuyor. Buna bağlı olarak da horlama engellenmiş oluyor. Ayrıca çenenin önde konumlanmasına sebebiyet verdiği için apareyimiz bu çiğneme kasları daha aktif oluyor. Onun aktifliğine bağlı olarak da solunum yolundaki kaslarda da bir aktivasyon gerçekleşiyor. Yani bir nevi hani bir adileye spor yaptırıyormuşsunuz gibi. Yani o gevşemeye, evet gevşemeyle böyle pelte gibi olmasıyla sarkmış olan yumuşak damak sertleşiyor. O peltemsi durum daha sıkılaştığı için horlamayı bir de ayrıca bu şekilde
tedavi etmiş oluyor. Evet, bunun da tedavisi var, korkmayın. Evet. Kadınlar ya da erkekler. Evet. Mesela bir dinleyicimiz de ben horlamam ama benim eşim horlar demiş. Evet, Eşini evet. göstermiş. Evet. Kimse kabul etmiyor dediğim gibi. Evet. Evet, yine güzel bir şarkı, sonrasında artık son bölüme geçeceğiz. Tamam. Son bölümde de dediğim gibi teknolojinin en çok aslında yaradığı sektörlerden, alanlardan biri diş hekimliği. Çünkü dijital gülüş tasarımı artık mümkün, çok uzak değil. Her şey hep bizler için aslında, ama bunu doğru kullanmak ve doğru Tabii, ehil kişiler vasıtasıyla aslında yaptırmak gerekli. Ve şimdi de aslında herkesin merak ettiği bir konu. Nedir? Gülüş estetiği, dijital gülüş tasarımı. Hayatımıza nasıl girdi? Öncelikle onu aslında sormak istiyorum. Birdenbire girmedi tabii zaman içinde. Sizin de yaptığınız araştırmalar, işte ortaya atılan tezler, makaleler vesaire vesaire. Nedir bu dijital gülüş tasarımı ve herkes yapabilir mi bunu? Öncelikle isterseniz bir gülüş tasarımından bahsedeyim dijitalden önce. Yaşla beraber dişlerimizin renkleri değişiyor. Yani 20 yaşında, işte 30 yaşında çok güzel dişlerim vardı diye geliyor hastalarımız genellikle Doğru. bize. Zaman içerisinde diş sıkma da gene buna etken. Minelerde çatlakların meydana gelmesiyle beraber her geçen gün renk biraz daha koyulaşıyor. Ayrıca dişlerin boyları da kısalıyor. Bu nedenle daha sağlıksızmış gibi bir yüz ifadesine sahip oluyoruz ve daha yaşlıymışız gibi olduğumuzdan daha yaşlı bir yüz ifadesine sahip oluyoruz. İşte bu da daha fresh bir görüntü istiyor olmak, daha temiz, sağlıklı bir görüntü istiyor olmak bizi dişlerimizi daha beyaz ve daha hacimli olmaya yöneltiyor. Bu beklentiyle gülüş tasarımı bilimi ortaya çıktı. Yani eskiden biz sadece dişleri porselenlerle kaplardık ve daha beyaz bir görüntü oluşurdu. Ve hastalarımız da genellikle bundan memnun kalırdı. Ama bazen şunu söylerlerdi. Ya çok güzel oldu, çok iyi oldu. Fakat aynaya baktığımda ben kendimi kendim gibi hissetmiyorum derlerdi. Ve bir süre sonra alışırlardı o görüntüye. Doğru. Sonrasında dijital gülüş tasarımı ortaya çıktı. Artık bu uygulamada hem beyaz, daha fresh bir görüntü ortaya Daha çıkmakla doğal beraber aslında, değil mi? Daha ama doğal. daha doğal, daha kendi gibi diş tasarımları ortaya çıkmaya çalışmalarımız başladı. Eskisine göre farklı olarak. Çünkü eskiden yani sadece biz hastamızın yüzüne bakarak tahmini tasarımlar yapıyorduk. Teknisyenimiz de bizim bu tahmin ettiğimiz, yakışır diye düşündüğümüz porselenleri bizim söylediğimiz gibi, tasarımını düşündüğümüz gibi, planladığımız gibi elinde yapmaya çalışıyordu. Şu an bu tamamen el değmeden üretilen bir sistem haline dönüştü. Hastamız bize işte ben daha güzel, daha beyaz ve kendime yakışan, kendim gibi bir gülüş tasarımı yaptırmak istiyorum diye geldiğinde ilk yaptığımız iş onun fotoğraflarını çekmek oluyor. Fotoğraflarını çektikten sonra bir dijital kamera ile bütün dişlerini tarıyoruz ve fotoğraflar üzerinde Smile Design programıyla, yani onun yüz hatlarına yakışabilecek en ideal yüz hatlarından esinlenerek yaptığımız bir dijital gülüş tasarımı programıyla çizimlerini yapıyoruz. Daha sonra da bu çizimler nihayetinde porselen olmayan bir malzemeden 24 saat gibi bir kısa sürede dişleri üretiyoruz. Ve hastamız ikinci seansta bize geldiğinde daha dişlerine hiç dokunmadan bittiğinde dişlerinin nasıl olacağı görüntüsünü kendisine sunuyoruz. Zaten o çizim kendi yüz hatlarına uygun bir şekilde yapılmış olduğu için, çok ince hesaplarla yapılmış olduğu için aynaya baktığında
işte bu diyor. Yani hiçbir zaman biraz daha uzun olsa mıydı, biraz daha kısa olsa mıydı veya daha hacimli, daha küçük olsa mıydı gibi bir şeyle karşılaşmıyoruz. Yani çünkü tam yüzüne giden hesapta dijital ortamda 3D printer'dan üretilmiş oluyor. Dişler. Bunu uyguladıktan sonra da tamam dediğinde bunu gene bir dijital kamerayla tarıyoruz. Taradıktan sonra bu defa porselenden aynı planlanmış olan, tasarımı yapılmış olan dişler üretiliyor. Yani benim elim değmiyor veya işte teknisyenin eli değmiyor. Yani tamamen dijital ortamda üretildiği için tam yüzüne gidecek formatta çıkıyor porselen dişler. Hem daha kısa sürede, hem yoruma açık değil, hem tam istediği gibi en yakışan şekilde üretilmiş oluyor dişler. Ben hiç unutmuyorum, bir kere işte diş hastanesine gitmiştim. Orada bir tane hasta şunu istiyordu. İşte bir fotoğraf gösterdi. Bir ünlü bir isimdi, hatırlayamadım şimdi. Ben dedi bunun aynısını istiyorum. Böyle gelen hastalar oluyor mu? Öyle gelen hastalar çok oluyor tabii. Ben o zaman şunu söylüyorum. Yani tabii ki olabilir. Yani hep şu örneği veririm her zaman. Yani vitrinde bir elbise beğeniriz. Çok beğeniriz hem de. Doğru. Gireriz, giyeriz ve hiç yakışmaz. Yani halbuki ben çok yaşarım onu. Yani çok yakışacağını düşünürüm. Giyerim, hiç yakışmaz. Yani bu da birazcık öyle. Yani o gördüğünüz dişi size aynı şekilde uygulasak hiç yakışmayabilir. Ben her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki bize izin verin. Yani biz sizin yüzünüze gidecek en ideal tasarımı yapalım. Yüzünüze uygulayalım. Eğer beğenmezseniz onun üzerinde değişiklik yapalım ve genellikle hiç başka değişiklik yapmaya gerek kalmıyor. Onu uyguladığımız anda, çünkü o çok hassas bir hesapla yapıldığı için o çizimler ve o üretim oluyor zaten. Yani hep öyle oluyor. Orada rahatlıyor hastalar. Yani bitip ağzına işte bu böyle oldu gibi bir şeyle değil, mock-up uygulaması dediğimiz dişlerine daha hiç dokunmadan nihayetinde bittiğinde böyle olacak dişleriniz diye ağza taktığımızda zaten o fikir çok rahatlatıyor. Doğru. Arkasından ağzını da böyle fotoğrafta falan değil, 3 boyutlu gördüğü zaman da içine siniyor. Sonra da yani o düşünceye hemen terk ediyor. Yani işte şu olsun düşüncesini hani bizim sunduğumuz şeylerden sonra, seçeneklerden sonra hemen bırakıyor ve güveniyor. Yola giriyor. Peki bu uzun ömürlü mü oluyor? Yani belirli periyotlarla hani yenilenmesi gerekir mi? Mesela diyelim ben geldim, yaptırmak istedim. Dedim ki kaç seans acaba dedim. Yani bu kişiye göre değişiyor mu? Dişin yapısına göre. Yani eğer altında böyle kanal tedavileri, diş eti tedavileri gerekmiyorsa, işimiz sadece porselense birinci seans dijital tarama, ikinci seans mock-up, üçüncü seansta da porselenler simante ediliyor zaten. Yani 3 seansta bitiyor. Maksimum 1 haftalık bir işlem bu. Çok sıkışmışsak, yurt dışı işte seyahat şu bu öyle, yani 3 gün falan da bitebilir ama hızlandırılmış olarak. Evet ama böyle rahat yani böyle rahat yapılabilmesi, yani bir hafta içerisinde rahatlıkla bitebilecek bir işlem. Ama tabii ki diş eti iltihapları vardır, çok büyük diş çekimleri vardır, başka tedaviler vardır, o başka bir konu. Yaptığımız tedaviler çok uzun ömürlü. Genellikle yıllar içerisinde ağız dokuları değiştiği için, yüz ifademiz değiştiği için, yeni bir tasarıma ihtiyaç olduğu için değiştiriliyor dişler. Evet. Yoksa porselen eskiyen bir malzeme değil. Yani çok uzun ömürlü bir malzeme. Hele hastalarımız 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne geliyorsa ağızda başka bir sağlık problemi oluşmayacağı için neredeyse ömürlük bir tedavi. Ama toplumumuzda tabii ki düzenli diş hekimine gelme alışkanlığı pek maalesef yok. Evet, pek yok. Öyle olunca tabii ki başka nedenlerle ağızda bir hastalık söz konusu olursa, o dişin hayatı tehdit altında olursa, o zaman tabii ki o porseleni de değiştirmek gerekiyor. Peki diş kaybı olmuyor zaten porselende. Evet. Bilmemiz gereken noktalardan biri de o. Evet. Galiba. Hani o... Yani çürüğe maruz kalmıyor bir kere. Yani çürüğü oluşturan bakteri ve gıda artığı. Bakteri ve gıda artığı dişle temas halinde olamayacağı için
tabii ki yeni bir çocuk oluşumu söz konusu olmuyor. Ne güzel. Evet, korunmuş da oluyor aynı zamanda. Evet. Ben bunu hep merak etmişimdir aslında. Bir gün sizi ziyaret edeceğim çünkü korkumu yenmem gerekiyor. Uzunca bir süre çünkü ki daha önceden gelmiştim size. Evet. Bir daha gelmemek üzere diye kafamda tasarlıyorum her defasında ama hayır. Ama 6 ayda bir. Mutlaka, değil mi? Bu çok önemli. Evet. Diş hekimi kontrolü, gerekiyorsa diş taşı temizliği. Çünkü diş taşı gerçekten ağızdaki her hastalığın nedeni diyebiliriz. Yani diş eti hastalığının ve çürüğün nedeni diyebiliriz. Herkeste değişir tabii diş taşı temizliği periyodu. Ama en azından kendi periyodunuzu bilebilmek için kontrole gelmeniz gerekli. Tabii ki her kontrole diş taşı temizliği gerekli demiyoruz. Öyle ağızlar var 2 ayda bir diş taşı temizliği yapmak gerekiyor. Öyle ağızlar var 5 yılda bir yapmak gerekiyor. Yani bunu hekiminizle temas halinde olduğunuzda o periyodu bilebilirsiniz. Ama 6 ayda bir mutlaka diş hekimi kontrolü şart. Yani ben hastalarıma o garantiyi veriyorum. Siz 6 ayda bir kontrole gelin. Benim gerisi yaptığım bende. işlerin ömür boyu garantisini veriyorum, sözünü veriyorum. Evet, çok güzel. Yani korkmayın. Ben de hep dediğim gibi korkuyorum ama korkunun ecele faydası yok. Evet. Programın başında bu diş fobisi derken numarayı unuttum. Ben bunu hiç unutmayacağım bu arada. Tabii şaka bir yana ama çok güzel aslında konuşulması gereken insanların çoğu zaman hayatında hani maalesef bu sorunlarla karşılaştığı çoğu diyorum gerçekten öyle. Tabii. Yani horlamam ya da ne bileyim diş gıcırdatmam ya da diş sıkmam diyen insan mutlaka onu yapıyordur. Ben buna inanıyorum. Evet. Yeter çok ki yaygın korkmayın. çünkü. Evet. Yeter ki uzmanınıza güvenin, kendinize uzman yani daha doğrusu güvendiğiniz ve işin uzmanına teslim edin. Bir de çoğu insanın da yaptığı hata şudur. Yanlış hani duyduğu şeyleri kendinde test etmesi. Evet. Programın amacı da bu zaten. O yüzden her hafta uzman konuklarımız burada sizin için söylüyorlar. Artık geldik programın sonuna. Son 1 dakikamız Ülke Hanımcığım. En baştan sona kadar şöyle toparlayacak olursak dinleyicilerimize ve hafta sonu eğer programımızı kaçırmışlarsa hafta sonu da Web TV'mizde CRI Türk'ün Web TV'sinde yayınlanıyor. İzleyicilerimize de demek istiyorum bu doğrultuda. Neler tavsiye edersiniz? Tabii ki ağız sağlığı bütün vücut sağlığıyla birlikte, yani bunu ayırmak ağız sağlığını mümkün değil. O nedenle yani hem genel sağlığımız için hem ağız sağlığı için öncelikle bir kere beslenmek. Yani beslenmede protein ağırlıklı beslenmeye, karbonhidrat ve şekerden fakir beslenmeye dikkat etmemiz lazım. Kolalı, asitli içeceklerden kaçınmamız lazım. Olabildiğince uyarıcı, işte bu enerji içecekleri çok fazla moda şu anda. Bir kahve içelim. Yani hani yani gerçekten hani haddinden fazla bir kahve tüketimi var. Yani bu beden açısından çok ciddi uyarıcı, yani belli bir gramın üzerindeki kafein uyarıcı etkisi var. Yani bunları birazcık ölçülü kullanmak. Güzel uyumak. Uyumak için gereken işte hazırlıkları yapmak. D vitamini çok önemli. 6 ayda bir diş kontrolü diyelim. Düzenli olarak günde 2 kez diş fırçalama. Diş ipi çok önemli. Diş fırçalama yeterli değil. Çünkü diş araları diş fırçalamayla çok etkin temizlenemiyor. O nedenle diş ipi çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Diş hekimi Ülkü Koloğlu stüdyo konuğumuzdu.